Habertürk'te kamera yanda takılıydı. Yanda takıldığı zaman hem rüzgar sürat arttığı zaman kask sola doğru rüzgar nedeniyle hareket etmeye çalışıyordu. Hem de kamerayı yanda olduğu için görmüyordum. Düştü mü, kayıtta mı hiçbir şeyini anlamıyordum. Ayrıca ses için de mikrofon kullanmam gerekiyordu. Çeneye takmak istedim GoPro'yu. Onda da LS2 Challenger'ın çenesinde çok dar bir alan var mount için. Onun için GoPro'nun normal aparatlarını buraya takamıyoruz. O nedenle yurt dışından ayrı bir parça aldım. Çin Mount'tan gelen parça. Çin Mount Kanada markası. Türkiye'ye gelmesi 3 hafta sürmedi. 2 haftada falan geldi. PTT'nin sitesinden gümrüğe girişini, çıkışını, gümrük ücretinin ne kadar olduğunu, her şeyini takip edebildim. 3 boyutlu yazıcıyla yapıldığı zaman bu da öyle yapılmış zaten belli. Ama yine de o Türkiye'de satılan, diğer yapılan hem biraz daha geniş hem de kenarları çok pürüzlü görünüyordu. Bu biraz daha kaliteli görünüyor. Gördüğünüz gibi şu eğim, yani kaskın önündeki şu dar alan, bir kısmı buraya yapışacak, bir kısmı buraya yapışacak. Çin Mount çok güzel bir siteymiş. Ürünü aldıktan sonra ürünü nasıl kullanacağımı ve yanındaki parçayı da detaylı bir şekilde fotoğraflarla anlatan mail yolladılar bana. Tam buradan oturtacağız. Şu çentik kısmına denk gelen katman farkını görüyorsunuz. Bir de altına bakalım. Sıfıra sıfır yapıştırdığım zaman altı da dümdüz olacak. Yani yere koymuşum gibi. Gönderdikleri mailde dikkat etmemiz gereken şeyi şöyle söylüyorlar. Yapıştırmadan önce ıslak mendille iyice burayı temizleyin. Yapışmaya hazırlansın. O birinci püf noktası. İkincisi de saç kurutma makinesiyle ya da bir ısıtıcıyla bandı ısıtıp yumuşatacağız ve hava kalmayacak şekilde olması gereken yerde terazisine, seviyesine bakıp tutacağız. 30 saniye bastıracağız. Püf noktası olarak onu yazmışlar mailde. Fotoğraflarda bu kenarlarını ben pürüzlü görmüştüm. Çok fazla bir şey yok. Şu köşelerini temizleyebilirim. Yani yapışkan dışarıya taşıp da tozla lekeli görünmesin diye o da. Biraz şurası taşmış. Normal GoPro aparatlarının rahatça yapışamadığı yerler için Sunfix'te bir çözüm var. Sunfix'i buraya doldurup karşı tarafın formunu almasını sağlıyorlar. Ama onda da hem kenarları güzel görünmüyor, hem boyanması gerekiyor, hem de normal GoPro aparatı şu kadarken o aradaki macunla o dolgulu kısmı falan hem güvenemeyeceğim için hem de o kadar para verip kask alıyorum. Çenemin de burnumun dibinde güzel görünsün diye maalesef böyle bir pahalı yol çözesi. Maalesef böyle pahalı bir yol seçmek zorunda kaldım. Aksesuarların hepsini değiştirdim ben motosikletimle birlikte. Pantolon, diz koruma, sırt koruma, kask, mont. Hepsini ikinci el olarak ucuz fiyata sattım. Motosikletimi de çok ucuza sattım. Temizlikten sonra tekrar son kez prova yapıyorum. Ortada olsun diye. Böyle yapıştıracağım yere koyup.
Yapışkan iyice yumuşayana kadar ısıttım bakalım. Daha yeni olduğu için şimdi çıkıyor mu sağlam mı diye zorlamayacağım. Chin Mount aparatı tam buna değecek sınıra göre yapmış. Yani çene havalandırmasını açtığım zaman sonunda gidip Chin Mount'a dokunuyor bu. Chin Mount'un yapışkanına, yani sert Chin Mount plastiğine dokunuyor da aradaki 3M yapışkana dokunuyor. Isıtma çok iyi oldu. En zayıf noktasını şu tepeleri olarak görmüştüm ben demin ilk denemede bastırdığım zaman. Orası geniş görünüyordu ama tutmuş görünüyor. Bunun kalkması için aradaki yapışkanın macun gibi parçalanması lazım. Parçalanmadığı sürece tutmuş görünüyor. Kullanmak istediğim tam böyle bir şey. Onun birkaç modeli var. Onlar da bunlar. Kullansam nasıl olur? Kamerayı yukarı koyuyorum. Evet. Hero 7 ile gelen aparatlardan biri Chin Mount'a biraz daha geniş geldi şu tırnakları. Ayrıca alttan takmak zorunda kaldığım için emniyet açısından tırnaklar yukarıda kalıyor. Aşağıya doğru düşme ihtimali var. Ama Hero 4'ün aparatlarından birini kullandığım zaman gördüğünüz gibi onu yukarıdan aşağıya doğru takıyorum. Bu tırnaklar kırılsa bile kamerayı düşürmeyecek şekilde. Ve hem de kamera biraz daha aşağıda kaldığı için çene havalandırmasını rahatça açıp kapatabileceğim. Güzel, bu oldu. Budur. GoPro tam kaskla aynı hizada baktığı için sağ sol yapmak zorunda kalmayacak. Sadece yukarı aşağısını bir vidayla ayarlayacağım. Ve minimum aparat kullandığım için olabilecek en hafif şekilde olacak. Çene havalandırmasından buradan sesim çıkacak. GoPro'nun arkası da hemen önümde olacak. Aparatı uzatmak istersem bir aparat daha takıp GoPro'yu ekranını görebileceğim şekilde yukarıya da alabilirim bir parça şu kadar. Hero 7'yi takacak olursam bir parçayla GoPro'yu buraya alırım. Vizörden de görebilirim ekranda ama benim için hafiflik önemli şimdi. Aparat siyah, GoPro mount siyah, kaskın o kısmı siyah ve minimum malzemeyle budur. Biraz pahalıya geldi. Dolar kur farkı yüzünden 50 TL'ye almamız gereken şeyi 900 lira vergisiyle birlikte 1000 liraya falan aldım.
Aparat güven verdi bana. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın lütfen.